Arkadaşlar bu akşam vegan yemeği yiyeceğiz. Genellikle fiyatlara baktığımda çok iyi bu fiyatlar. Bakın 59.000, 59.000, 69.000. En yüksek gördüğüm rakam 85.000 VND. Bakalım yemekleri nasıl olacak? Şimdi hep beraber göreceğiz. Nuuk Sambong Kup. Nuuk Sambong Kup. İşte bu arkadaşlar. Bu böyle bitkilerden, çeşitli bitkilerden yapılmış, şeker olmayan, içinde şeker olmayan bir içecek. Çok güzel ya. Wonderful. Hı hı. İlk yemeğimiz geldi dostlar. Yes, but Bu ilk yemeğimiz derken ben tabağı görüp saldırdım ama aslında öyle değil. Küçük tabakları alıyoruz. Yani bu aslında tabak değil, tepsi arkadaşlar. Ama her şey çok küçük olduğu için bu da böyle bir tepsi. Şimdi karıştırıyoruz bunu bu şekilde. Tamamen sebzelerden oluşuyor. Bode Tin Tam. Bakın şuradan da görebilirsiniz. Bode. Bode ismi oldukça önemli. Sanskritçe adıyla Bodhi. Bu sadece böyle bir bitki türü değil, bir ağaç değil, aynı zamanda aydınlanmanın simgesi. Budist evren anlayışının merkez ağacı. Bodhi ağacı. Uyanış ve tam bilgelik anlamına geliyor. Siddhartha Gautama'nın yani Buda'nın ilk defa bu ağacın altında meditasyona oturduğuna inanılır. Hindistan'da bu ağacın orijinali olduğuna inanılıyor. Buda zamanından kalma bir ağaç olduğuna inanılıyor. Bodh diye bir ağaç. Yani hani inanç. Şu mantar türüne özellikle bayıldım arkadaşlar. Fıstık tanelerine bakar mısınız? Harika. Gerçekten harika. Vallahi enteresan oldu arkadaşlar. Şaka maka yemek yiyelim derken böyle buralarda gezerken vejetaryen olduğunu gördük. Girdik. Tarikatın içine düştük. Allah'ım ya Rabbim. Ya hiç hoşlanmam tarikattan. Ama ya bu insanlar tabii farklı ya. Bu insanlar insanları kendi cennetlerine zorla götürmek isteyen tipler değil. Kimsenin hayatına karışmıyorlar. O yüzden de bir tarikat mekanının içine düşmüş olsak da bence çok hoş. Çok güzel çünkü korku hissetmiyorsun. Arkadaşlar çok güzel ya. Gerçekten çok başarılı. Şu biraz acıdır diye korkutuyor ama of muhteşem. Bakın böyle çeşitli mantar türleri var. Genelde vegan kafelerde ya da vegan restoranlarda böyle ete benzetme çabası olur ya. Burada hiç öyle bir çaba yok arkadaşlar. Burada hiçbir şey ete benzemiyor. Ama kendine has garip bir tadı var. Ve bu tat çok güzel. Ben inanılmaz sevdim. Yani bakın böyle bir sürü mantar çeşidi, noodle, havuç, çeşitli sebzeleri koymuşlar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bir diğer yemeğimiz geldi arkadaşlar. Şu telefonu alalım şuradan. Şimdi birazdan bunu yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar veganlıkla yani batıdaki veganlıkla Vietnam'daki Ăn Chay kültürü arasında çok büyük fark var. Ăn Chay kültürü aslında Budist temelli bir kültür ve
veganlıkla kendini ayırmasa bile, yani biçim olarak aynı, tamamen aynı olsa da burada dini faktörler çok daha hakim. Kültür soğanı, sarımsağı ve pırasayı da yasaklıyor. Çünkü zihni bulandırdığını, yani Vietnam tıbbına göre, daha doğrusu Budizmin Vietnam'daki şekillenmiş olan tıbbına göre, alternatif tıbbına göre bu sebzeler, pırasa, soğan ve sarımsak da zihni bulandırıyor. An Khai kültürü özellikle Güney Vietnam'daki diktatör, yani henüz devrim olmadan önce muhafazakar milliyetçi diktatör Budistlere baskı yaparken, çünkü kendisi Katolikti ve kendi dinini Vietnam'da hakim kılmaya çalışıyordu. Bu An Khai kültürünün çok ciddi bir direniş unsuru olduğundan bahsediyor kaynaklar. Yani Güney Vietnam'daki, eski Güney Vietnam Cumhuriyeti'ndeki kapitalistler et yerken onlar hiçbir şekilde bunu tamamen reddediyorlar ve o mutfağı da reddediyorlar ve bu bir pasif direniş haline geliyor o dönemde Vietnam'da. Çok ciddi sayıdaki grup her ayın 1. ve 15. gününde vegan olarak besleniyor. Bu onların inancının ritüelleri arasında. Bayağı acı arkadaşlar. Sıkı acı. Ama çok zevkli. İlk geldiğimde daha zorlanıyordum. Şu anda daha iyi. I put a little bit for you. Chai, yani et yememek, daha doğrusu bir vegan gibi hayvani hiçbir ürünü yememek, Vietnamcadan Türkçe'ye çevrildiğinde temiz yemek anlamına geliyor. Vietnam kültüründe bu temizlik hem bedensel, hem beyinsel, hem de aynı zamanda ruhsal bir arınmaya denk düşüyor. İki farklı uygulama biçimi var. An Chai Chong, tüm yaşam boyunca vegan olmak. Diğeri ise An Chai Ki. O da belli zamanlarda, ayın, yılın, haftanın belli zamanlarında periyodik olarak bu ürünleri, yani hayvani ürünleri tüketmemek anlamına geliyor. Çok enteresan. Biz şu anda tam bir An Chai kültürü içerisindeyiz. Restoranın özelliği bu. Arkadaşlar, Vietnam'a, Saigon'a geldiğinizde Com Chai yazan bir nokta görürseniz eğer, anlayın ki orası An Chai kültüründen, yani Budist gelenekten ve vegansanız ya da vejetaryensanız ya da güzel bir yemek, taptaze sebzelerden oluşan bir yemek yemek istiyorsanız kesinlikle gelin ve buralarda yiyin. Çok zevkli ve çok güzel. Video, hello. Thank you. Wonderful vegan restaurant, vegetarian restaurant. Thank you very much. Sosları bu şekilde koymuşlar. Şu biber korkutucu. Yani gerçekten de korkutucu ve ürkütücü. Böyle mutfakları da açık. Yani gayet net bir biçimde mutfaklarını da görebiliyoruz. Carrot. This mushroom. Many kind of mushroom. Many kind of mushrooms. Çok çeşitli mantarlar arkadaşlar. Another mushroom.
Şunlar tofu. Tofu arkadaşlar. Şunlar tofu çeşitleri. Mantar, brokoli, yine mantar var. Ispanak ve çeşitli sebzelerle şu şekilde donatılmış. Please look at here. Bakın burada da böyle altında noodle var. Pirinç noodle'ı. Şimdi bundan özellikle şu acı kısmından alıyoruz. Üzerine atıyoruz. Biraz daha alıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar çok enteresan. Burada yediğiniz sebzelerin tatları Türkiye'dekinden çok daha sebze. Yani hani yemek sınıfsal bir şeydir. Eminim Türkiye'de yandaşlar, zenginler, şunlar bunlar ciddi anlamda çok kaliteli yemek yiyorlardır ama hani biz normal marketten, işte BİM'den, şuradan buradan yemek yiyen insanlardık. Buraya geldiğimden beri şunu fark ettim. Sebzelerin bir tadı varmış ya. Ya muhteşem, anlatamam size. Yani şunların her birinin kokusu, tadı, çorbaya yani suyuna vermiş olduğu tat, her şey muhteşem. Sebzeler kıtır kıtır arkadaşlar. Tatlımız geldi. Sweet tofu diye geçiyor. Tatlı tofu. Tamamen bitkisel arkadaşlar. Hiçbir şey peynir ya da süt değil burada. Wonderful. Çok hafif ve çok güzel. Yani sanki böyle kaymak gibi, sanki bal var ama bal olmadığını biliyorum. Kremalı gibi ama çevresinde böyle gül tadından bir şeyler var. Ginger. Ginger is hot. Ginger. Ginger is hot. So it's balance. Aha. Tofu, soğuk yemek. Ginger. Ginger ne oluyor ya? Zencefil. Zencefil ise sıcak. O yüzden de bu ikisi dengelenmek için bir arada yeniyormuş. Böyle enteresan bir tıbbi literatürleri var arkadaşlar yemekle ilgili. Öğrenmesi çok zor çünkü kitapları gördüm. Of yani ciddi bir derya. Gerçekten çok güzel yalnız. Arkadaşlar şimdi restorandan çıktık. Biraz yürüyüş yapıyoruz. Bir akşam yürüyüşü yapalım dedik yemekten sonra. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.